Rüyalar ülkesi İsviçre. Kimilerine göre dünyanın en güzel ülkelerinden birisi olan İsviçre'nin mümkünse gezilecek yerler listesine eklemelisiniz. 8.776 milyon nüfuslu ve 41.285 metrekare toprağıyla Avrupa'nın ortasında olan ve aynı zamanda dünyaya uzak olan ülke İsviçre. İsviçre denildiğinde ise akla ilk gelenler doğal güzellikler, refah yaşam, insan ve hayvana saygı, huzur. İsviçre'de ön plana çıkanlardan ilki doğal güzelliklerdir. Eğer gitme fırsatı buluyorsanız köylerine ve dağlarını mutlaka ziyaret etmelisiniz. Kısa bir tavsiye: gittiğiniz mevsimin bahar olmasına dikkat edin. Tüm yüksek coğrafyalarda da olduğu gibi tabii ki İsviçreliler de yazın büyükbaş hayvanlarını yaylaya çıkartırlar. Muhteşem yeşilliklerini, fotoğraflarını çekerken lensinize mutlaka bir ineğin yansıyacağını garanti edebilirim. İneklerine gerçekten değer veren bu millet yüksek ve engebeli olan otlaklara ineğin ulaşabilmesi için helikopterlerle ineklerini taşımaktadırlar. Eğer İsviçre vatandaşı olmak istiyorsanız aklınızda bulunsun. İnek çanlarını kesinlikle ve kesinlikle eleştirmeyin. Vatandaşlık başvurusunda bulunan Hollandalı bir kadın sosyal medyasında inek çanlarını eleştirdiği için vatandaşlık başvurusu reddedilmiştir. Bu konuda son söyleyeceğim ise inekler boynuzlu mu olsun, boynuzsuz mu diyerek ülkeyi referanduma götüren 66 yaşındaki çiftçi Armin Paul, boynuzlu hayvanların rahat etmeleri için daha geniş alanlara ihtiyacı olduğunu, bunun için de daha fazla yardım fonu gerektiğini düşünüyor. Onları göründükleri gibi rahat bırakmalıyız. Boynuzları da nasılsa öyle kalmalı. Onlara baktığınızda başları hep gurur duyar gibi yukarıda. Ama boynuzları kestiğinizde üzgün görünüyorlar diyerek ineklerin boynuzlarıyla daha iyi iletişim kurduğunu düşünen İsviçreli çiftçi, boynuzları hayvanların beden sıcaklıklarını düzenlemeye de yardımcı olduğuna inanıyor. Bunun için devletin çiftçilere yıllık $200 sübvansiyon desteğinde bulunmasını talep ediyor. Paul, siyasiler nezdinde yaptığı girişimler sonuç vermeyince 100.000 imza toplamış ve olayın sandığa taşınmasını başarmıştır. Buradan da gördüğümüz gibi eğer bir yasadan hoşnut değilseniz dünyada tek doğrudan demokrasiyi kullanan İsviçre'de 100.000 imza toplayabilirseniz ülke referanduma giderek yasaları değiştirir. Dağların ve göllerin ülkesi olan İsviçre'de bir başkent yoktur. Yönetim merkezi ise Bern şehridir. Ülkede resmi olarak 4 dil bulunmaktadır. Peki neden dağların ve göllerin ülkesi? Ülkede 4000 metre civarında olan 100'den fazla zirve vardır. Daha da net anlaşılması için Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır. Uzunluğu 5137 metredir ve 4000 metreden yüksek Türkiye'de yalnızca 3 zirve vardır. Bu kadar bilgiden sonra sanırım bu dağlarda bir tren gezisi yapmadan olmaz. UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak tanıtılan efsanevi bir manzara. Bernia Express ile İtalya'ya bağlı Torino'ya kadar Alp dağlarının karlı yollarından, vadilerin arasından ve yanımızdaki köylerden geçerek manzaranın keyfini çıkartmalıyız. Dağlar demişken, trenle yolculuğunuz sırasında tek başına duran yalnız evleri görmüş olmanız muhtemel. Uzaktan izlemek bazen en iyi seçenek olabilir. Çünkü İsviçre'de evler genellikle cephanelik olarak da kullanılabilir. Dünyada nüfusa oranla en çok bireysel silahlanma bu ülkededir. Askerlik bittikten sonra silahlarınız sizin olabilir. Evet, bu ülkede bildiğinizden biraz daha farklı askerlik var. 18 yaşından 34 yaşına kadar yılda bir olmak üzere 3 hafta boyunca askere gidiliyor. Her ne kadar tarafsız bir ülke olsa da dünyada işgal edilmesi en zor ülkelerden birisi. Profesyonel bir ordusunun olması yanı sıra
yer altına gizlenmiş hava üsleri gibi kulağa garip gelse de sadece kendileri istediğinde görünen dağların altında hava üsleri vardır. Ayrıca birçok tepeden gizlenmiş silahlar ve ekipmanları da bulundururlar. Yani olmaz da düşman olarak ilerlemeye çalışırsanız evlerden, tepelerden ve beklenmedik hava saldırılarından korunmanız gerekmektedir. Neden dağlar ülkesi olduğunu biliyoruz. Ama göller? İsviçre'de 7.000'den fazla göl bulunmaktadır. İşte tüm görkemiyle bazı göller. Burası Luzern Gölü. Burası Cenevre Gölü. Ve burası Lugano Gölü. Mükemmel değil mi? Tamamen doğasını koruyan ve insanlardan kaçıp temiz kalabilmiş. Temiz kalan sadece gölleri değil, ülkede enerjinin %70'i yenilebilir. Yani sürekliliği olan rüzgar, su, güneş gibi enerji kaynaklarıdır. Her şey çok güzel. Peki insanları neler yapıyor? Dünyanın en pahalı ülkelerinden birisi olan İsviçre'de asgari ücret 4.160 İsviçre frangıdır. Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre euro kullanmıyor ve asgari ücret TL bazında yaklaşık olarak 148.000 TL'ye denk geliyor. %2'nin altında işsizlik olan bu ülkede insanların geçim sıkıntısı yaşamamaktadır. Her ne kadar Avrupa'ya göre daha da pahalı olsa da bu orada yaşayan insanları etkilememektedir. Asgari ücretle çalışan bir kişi ortalama 3 odalı evde şehir merkezine yakın bir yerde zorlanmadan kalabilir. Sadece bu da değil. Sonuçta onlar sadece yaşamaya değil, hayattan zevk almaya çalışıyor. Asgari ücretli çalışan bir kişi para biriktirip kolaylıkla tatilini yapabilir. Enflasyon gibi sorun olmayan İsviçre'de son 6 yıldır ev kiraları bizim aksimize hiç zamlanmamıştır. Haliyle anlıyoruz ki bu ülkede sinir, stres ve kaygı yoktur. Tüm anlattıklarımı göz önünüze aldığınızda ortalama insan ömrünün 84 yaşında olması bir hayli normal. Bir İsviçreli bir iş yapıyorsa güvenilirdir. Yaptığı işlerin hakkını veren İsviçrelilere ait birçok ünlü marka vardır. İlk akla gelenlerden birisi Toblerone'dur. Çikolata konusunda tüm dünyayı gerisinde bırakan İsviçreliler, Milka ve aynı zamanda Nestle'nin de üreticisidir. Rolex, Victorinox ve Migros gibi markaları İsviçre'nin toprağından çıkmıştır. Yine de İsviçre denildiği zaman benim aklıma ilk gelen şey İsviçre bankalarıdır. Tamamen karanlık olan bankacılık sistemleri gizlilik esasına dayanır ve ülkeler dahil kimin ne kadar mal varlığı olduğunu söylememektedir. Bu sebeple birçok suçlunun, devlet adamlarının, teröristlerin, mafyaların parası bu ülkedeki bankalarda durmaktadır. Nazilerin de paraları İsviçre bankalarında tutmasıyla Yahudilerin ABD'ye baskı yapması sonucunda ABD gibi bazı ülkelerde taviz verilmiştir. Ekonomik olarak iyi, savunmada iyi, markada iyi. Ama günlük yaşamda neler yapıyorlar? Genellikle sade, sakin bir hayat yaşayarak kuralları sıkı sıkıya bağlıdırlar. Toplu taşımada bilet basmanızı bekleyen birisi yoktur. Fakat eğer yakalanırsanız bunun bedeli ortalama cezası %2000'dir. Yani bir trene bindiğinizde bilet ortalama 5 İsviçre frangı ise biletsiz bindiğinizde yakalanırsanız bunun cezası 100 İsviçre frangı olacaktır. Tabii yerli halk artık bu kuralları benimsemiştir ve bunu yapmak akıllarına dahi gelmemektedir. Pazar günleri ise dışarıya çıktığınızda etrafı boş ve sessiz görebilirsiniz. Bu çok normaldir. Genellikle insanlar pazar günlerini evlerinde dinlenerek geçirmektedirler. Aktivite olarak ise dağ yürüyüşleri insanların sevdiği hobileri arasında ilk sıradadır. Sık sık doğa yürüyüşü yapan insanlar tabii ki de fit ve sağlıklı olduğunu düşünmek yanlış değildir.
Dünyada en az obezite İsviçre'dedir. Hırsızlık onlar için düşünebilecek en son şeylerden biridir. Laptopunuzu veya cüzdanınızı insanların bulabileceği bir yere koyduğunuzda eşyanızı bulan bir kişi kesinlikle bir kayıp eşya bürosuna bırakacaktır ve sizi oradan yönlendireceklerdir. Hırsızlık ihtimali sıfıra yakın olduğu gibi yollarda bir dilenci görme ihtimaliniz de aynı şekildedir. İnsanlar için burada her ne kadar ortalama yaşam pahalı olsa da bu gibi şeylere gerek duymuyorlar. İnsanların her şeyinin olması hiç dert sahibi olmamasındandır ki onların bize göre garip kuralları vardır. Bireysel olarak bir ülkeye ya da bir kişiye savaş ilan etmek yasaktır. Mesela birisine sen benim kim olduğumu biliyor musunuz demeniz tavsiye edilmez. Cezaları bir hayli ağır olabilir. Başka bir örnek olarak eğer arabanızı park ettikten sonra el frenini çekmezseniz ceza yersiniz. Ya da pazar günü cam şişelerinizi çöp kutularına atamazsınız. Bunun nedeni ise insanlar evlerinde dinlenirken ses çıkartmamanızdır. Son olarak İsviçre'de bazı kantonlarda akşam saat 10'dan sonra çişinizi yapmak yasaktır. Bu kural yöneticiden yöneticiye değişmektedir. Yine de tahmin edebileceğiniz gibi akşam ses yapılmaması içindir. Açıkçası burası tamamen benim kendi fikrimdir. Bence dümdüz insanlar ve onlar kesinlikle çok sıkılıyor olmalı. Hayatları aşırı düzenli. Bizim ülkemizden gidecek kişilerin birçoğunun fazlasıyla zorlanacağına eminim. Tekrar gerçeklere dönecek olursak, bu insanların kötü diyebileceğimiz hiçbir şey yok derseniz, bu kişiden kişiye göre değişmektedir. Hareketli bir yaşam tarzınız varsa, sakin bir hayat sürmeleri, havanın karardığı gibi insanların evlerine çekilmesi, yabancı insanlara ikinci sınıf insan muamelesi yapılması gibi olayları söyleyebiliriz. Bu ilginç ülkeyle ilgili birçok şey söylediğimi düşünüyorum. Umarım orayı gezebilecek bir zenginliği elde edersiniz ve bu muhteşem manzaraları kendi gözlerinizle deneyimleyebilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, esenlikle kalın.